Sen meraklı Melat, devam edeyim mi? Tabii ki. Toplamda kaç yıl evli kaldınız? Vallahi geçen gün hesap ettik. Tam 54 yıl. Galiba. 18 ve 35. Hesap et. Ne oldu? 53 yıl galiba. 53-54 yıl. Evli kalmışım. Arada bir 6 ay bir bekarlığım oldu. Onun dışında hep evli bir kadın olarak hayatıma devam ettim. Peki günümüzde kadın erkek ilişkileri çok çabuk tükeniyor. Sizce neden? Çünkü yeterli özen göstermiyor insanlar, karşılıklı yalnız, tek başına değil. Yani kimi sadece kadından bekliyor, kimi sadece erkekten bekliyor. Evlilik öyle bir şey ki bu bir ortaklık, yani iki tarafta aynı şekilde özen göstermesi lazım bir ilişkinin devam etmesi için. Ben öyle düşünüyorum. Peki sizce mutlu evliliğin formülü nedir? Hiçbir şeyin formülü diye bir şey olduğuna inanmıyorum bir kere. Formül diye bir şey yok. Ama ve lakin biraz evvel söylediğim gibi karşılıklı sevgi kadar önemli saygı. Saygı, birbirine iki insanın bir arada yaşaması çok güç bir şey zaten. Hele yani tabii ki her iki insan da ayrı evlerden, ayrı aile yapılarından. Çünkü her aile yapısı bir değil ki. Yani herkesin doğrusu değişik. Onun için çok özen göstermek lazım ve çok anlayış göstermek lazım karşılıklı. Bu da ciddi bir sevgiyle olur. Yani başka türlü olamaz diye düşünüyorum. Peki aşk? Aşk güzel, gençken güzel bir heyecan. Aşk bitebilecek bir şey. Sevgi hiçbir zaman bitmez. Aşık olursun ama bir müddet sonra o heyecan, o şey kalmayabilir. Birçok insan onun devamını getiremediği için devam etmiyor birçok ilişki. Çünkü sadece aşk, sadece heyecan değil. İki insanın birbirini sevmesi ve de saygı duyması ve bir şeyleri büyütmek lazım. Sevgiyi büyütmek lazım. Sevgi bir çocuk gibi. Peki aşkın ömrü 3 yıl derler. Bu da bir şehir efsanesi mi? Herhalde. Nasıl onu hesaplayabilirsin ki? Yani 3 yıl sonra biter diye bir şey yok. Ama heyecanın çok uzun devam etmesi mümkün değil diye düşünüyorum. Bu benim düşüncem. Onun için ondan sonra eğer besleyebiliyorsa iki insan, yani onu bir sevgiye dönüştürebiliyorsa, işte o zaman ikili münasebetler daha uzun süreli devam edebiliyor. Onun dışında yalnız aşk ile bir münasebet devam edemez. Yani yalnız heyecan ile. Çünkü iki ayrı insan beraber yaşayacak. Onu heyecanla bir takım şeyleri görmeyebilirsin ama sonra heyecan yavaş yavaş bittiği zaman birbirini sevebilme yeteneği, yani sevebilmeyi görmeye başlıyorsun. Eğer sana uyuyorsa tabii ki sevgi büyüyor. Uymuyorsa da bitmiyor. Onun için aşklar çabuk biter. Belki ondan söylenmiştir, bilmiyorum. Peki aşk şarkısı dediğimizde aklınıza hangi şarkı geliyor? Söyleyeceğim şimdi. Şaşıracaksınız. Şanışer geliyor. Başka aşk şarkıları gelmiyor mu? Evliliklerinizle, anılarınızla bağdaştırdığınız aşk şarkıları yok mu? Var. Yabancı şarkılar var. Onun dışında yok, hayır. Böyle dinleyip de ağlayayım dediğiniz şarkılar yok mu? Hayır, yok. Peki sizin en severek söylediğiniz aşk şarkınız hangisi? Galiba Neredeysen. Çünkü çok
sevgiliye en güzel söylenebilecek cümle diye düşünüyorum. Neredeysen orası benim cennetim. Çok güzel bir cümle. Çok güzel bir ifade şekli. Neredeysen orası benim cennetim. Neredeysen haber ver, seni kaybettim. Bilsen ki kimsenin kalbinde değilsin. Neredeysen orada bekle beni sevgilim. Neredeysen la 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 la. Neredeysen la 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 la. Şarkıyı dinlerken aklınıza kim geliyor? Şarkıyı dinlerken söylemesem olur mu? Tabii. Tamam. Aşk deyince benim aklıma Ercüment Bey geldi. Doğrudur. Ercüment Bey'le komik bir anınız var mı paylaşmak istediğiniz? Var. Komik bir anı. Ben hayatımda ilk defa Afrika ile Ercüment'le beraber gittim safari yapmaya. Bir de Amerikalı bir çift dostumuz bizi davet etti ve Afrika'ya gidiyoruz. Ben de hayatımda ilk defa gidiyorum Afrika'ya, heyecan içindeyim filan. İşte kampa doğru gidiyoruz. İlk yolculuğumuz, çok yolculuk yaptık çünkü o arada. İlk yolculuğumuz ciplere bindi. Kampa doğru gidiyoruz. Ercüment o davet eden çiftin hanımı ve beyi önde oturuyorlar. Büyük bir, arkası açık bir araba. Ben de arkada o zaman da 20-22 yaşlarında filanım. Dümdüz sapsarı saçlar, şort, bir gömlek filan. Arkada 2 tane, 3 tane Afrikalıyla etrafa bakmak istiyorum. Çünkü heyecan içindeyim. İlk defa görüyorum Afrika'yı. Gidiyoruz. Birdenbire böyle belki 10 tane Masaili adam yolda duruyorlar. Yolun ortasında. 10 tane. Bütün saçlar örülmüş. Bir şey gibi, heykel gibi 10 tane adam. Durmak mecburiyetindeyiz tabii. Durduk. Bizim o ahbapların eşi de Afrika'da doğmuş. Orada bir, yani o da bir Amerikalı değil de Avrupalı bir, galiba Finlandiyalı bir kızdı eşi. Ama orada doğduğu için harika Swahili konuşuyordu. Bunların dilini konuşuyordu. Ondan sonra bu adamlardan 3'ü geldiler. Kadınla bir konuşma olmaz diyor, böyle hareketlerinden anlıyorsun. Olmaz diyor, biri öbürü olur diyor, bilmem ne diyor filan. Biz de arkada, ben de arkadan böyle bakıyorum. Yanımda 2-3 tane Afrikalı genç çocuk. Bakıyoruz filan. Bayağı uzun sürdü bu çekişme. Neyse sonunda ola filan dediler bunlar. Geçin dediler. Biz gittik. Gittince ben meraktan geberiyorum. Ne oldu filan falan. Neyse durduk. Dedim ki ne oldu? Neydi o? Niye bu kadar uzun bir münakaşa ettiniz, anlaşılıyor. Kadın dedi ki seni satın almak istediler. Ve burada böyle oluyor. Ve normalde bir kadını satın almak istedikleri zaman da ne diyorsun filan, biz heyecan içindeyiz. Dedi ki Ercüment, bilmiyorsun başımıza gelene. Neymiş? Normalde bunlar bir kadın almak istiyorlarsa bir koyun, hadi olmadı 2 koyun filan orada dururlarmış. Ben o kadar değişik bir mahluk olarak çıkmışım ki onların karşısına. Bana inek vermişler, inek. Bu müthiş bir şey diyor. Ya Rabbim, ne güldük, ne güldük. Yani inek verilmiş Afrika'da şeyine, kendisine inek verilmiş bir kadınım. Bir şey olarak, ödül değil de fiyat olarak.
Müthiş bir şey, bu bizi çok çok eğlendirdi. Sonra bir tane daha var. O da çok komik. Neyse biz Kadrajı kesti. ne oldu? Tina tamamen kapattı her şeyi. Gel buraya Tina. Niye gittin oraya şimdi? Gel buraya çabuk. Çabuk buraya. Ha, gel buraya çabuk. Tina. Bir anınız daha vardı. Onu da anlatalım mı? Tabii ki. O da bir başka türlüsü. Gel buraya. Sen oradan gidiyorsun. Başka yerlere gidiyorsun. Ve bizim çekimimizi bozuyorsun. Bu güzel bir şey değil. Tamam mı? Neyse. İkinci anımız da şu. İşte ciddi böyle safariler yapılıyor. Hayvanların resimleri, Ercüment Bey resme de çok meraklıydı, resim çekmeye. Resimler çekiliyor. Şeyler bilmem ne. Bir resim çekiliyor. Ha, 2 tane daha anı var. İkinci anı şu. İşte bu resimler çekilirken ben de eşiyle, o Afrikalı zaten yani o orada yaşayan bir insan olduğu için o çok alışık böyle şeylere. Ondan sonra biz cipte oturuyoruz ikimiz, camlarımız açık, sıcak, perişanlık filan, bunlar gittiler. Bir anda anormal bir sinek hücumuna uğradık ama hücum yani şöyle böyle değil, böyle binlerce sinek arabaya doldu. Hayda biz pat 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 kovala, öldür derken ya yapacak bir şey yok, yoksa yiyecekler seni o vaziyette. Ondan sonra pat 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 vurduk içeride kalanları, camları kapattık, oturuyoruz içeride. Oh dedik, tamam kurtulduk bu işten filan. Artık baktık sinekler de gitmiş, camı açabiliriz filan derken bir baktım yavaş yavaş o bizim vurduğumuz, öldürdüğünü zannettiğimiz sinekler uyanıyorlar. Ben böyle bir tecrübe hayatımda ilk defa yaşadım. Korku filmi gibi aklımı filan oynatıyordum. Neyse o sırada o büyük güruh gitti. Bunlar da canlandıkça bunları da gönderdik arabadan. Ama şok. Ondan sonra çok enteresan bir seyahatti tabii. Yani benim için inanılmaz bir seyahatti. Üçüncüsü de hep böyle perişan. Hayinalar geliyor gece tentelerimizin üstüne. Sakın dışarı çıkmayın, tembihler bilmem neler. Dediler ki birkaç gün bir istirahat edelim. Güzel, medeni bir çadırları olan çok güzel bir yere gittik. Artık duş var, bir şey var. Çünkü ondan evvel olan kısımlarda duş filan yok. Yani nehir akıyor, saçımızı yıkıyoruz, kendimizi yıkıyoruz filan, o biçim. Sahici safari yaptık yani. Neyse bu yere geldik ki çok medeni, harika. Böyle duşumuz var, tentemiz yıkılıyor, pırıl pırıl, çarşaflarımız filan, her şey çok güzel. Benim de eşyalarım var, işte bir ilaç kutusu çok önemli. O zaman da Optalidon diye bir ilaç vardı. Böyle üstü pembe şeker kaplıydı o. Böyle baş ağrısında filan, benim o zaman ilaçtan filan çok haberim yok ama Optalidon her şeye iyi geliyordu. Devir o devir. Neyse benim ilaç kutumu dışarıda bırakmışım, güzel içeri girmişim, banyomu yapmışım bilmem ne. Bir baktım içeriden dışarı, şöyle maymunlar benim ilaç çantamın içindeler. Ne eğlenmek. O ona atıyor Optalidon'u, öbürü kapıyor, öbürüne fırlatıyor. Çıtır çıtır yiyenler, onu alıp oradan oraya atanlar. Yani şey gibi, film gibi. Aman dedik, eyvah bunlar Optalidon'dan bir şey olacak ve yaklaşmak mümkün değil. Çünkü yani küçük ama tırmalayabilir, her şey olabilir. Sakın çıkmayın. Mecburi onlar o Optalidon'ları bitirinceye kadar ve birbirlerinden oyunu bitirinceye kadar orada oturduk, seyrettik. Benim Optalidon'lar da böylelikle son nefeslerini yaşayıp bittiler. Ay, böyle bir anılarımız var. Çok güzeldi, çok enteresan bir seyahatti yani. Böyle işte. Hayvanları çok sevdiğinizi biliyoruz. Peki hayvan hakları hakkında ne düşünüyorsunuz? Hayvan hakları hakkında ne düşünmüyorum ki? Ama inşallah bir gün onların da birer canlı ve bu dünyada, bizim yaşadığımız dünyada bizim kadar önemli yeri olduğu anlaşılacak.
her yerde olduğu gibi, birçok medeni memlekette olduğu gibi burada da oraya gelebileceğiz diye her gün dualarımdalar. Çünkü çok ciddi bir eksiğimiz var diye düşünüyorum. Ve bunu muhakkak halletmemiz lazım. Çünkü onlar da birer canlı ve bize ait canlılar. Yani evladımızı koruduğumuz gibi onları korumamız lazım geliyor. Onların hayatı çok önemli bizim için. Elimden geldiğince ben de çok yardım etmeye çalışıyorum ama sadece bireysel yardımdan olacak bir iş değil tabii bu. Ciddi bir çalışma gerektiren bir iş. Ve en önemlisi bence kısırlaştırma konusu. Onları yavaş yavaş kısırlaştıra daha iyi bir hayat yaşamalarını sağlayabileceğiz inşallah.